Günaydın arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle bulutları görüyor musunuz? Sis mi, bulut mu, duman mı? Artık siz karar verin ne olduğuna. Bakın şuraya yukarıya doğru da uçuşa gidiyorlar. Evet. Gece yağmur sesi falan hiçbir şey duymadım arkadaşlar. O kadar yorgundum ki. Sabahleyin de erken kalkamadım. Ali'ye dedim, böyle uyandım ekmek arabası geleceği zaman. Dedim bugün ekmeği sen alır mısın Ali? O da uyanmıştı. Annem çıkmasın yağmura dedim. Yağmur yağıyordu çünkü. Bir güne daha başladık. Çok şükür Allah'a. Çok şükür. Haydi bismillah diyelim. Şöyle tesbih gibi dizilmiş yağmur damlalarını düşürüp günümüze başlamış olalım. O kadar güzel görünüyorlar ki. Baksanıza. Oy oy. Bugün tarla, bağ bahçe işi yapmak pek mümkün olmayacak. Yağmur, çamur her yer tarlalar. Sebzelerimiz de bayağı bir sulanmış oldu. Rabbim ne kadar güzel suladı. Hiç bizim suladığımıza benziyor mu? Her yeri suladı Rabbim. Biz bir avuç yeri suluyoruz. Bütün Karadeniz sulandı sanki. O zaman hadi bakalım. Çok güzel geçsin günümüz. Güzel arkadaşlarım, şöyle yüz yüze gelelim hemen. Sonra yollara düşelim. Planlar değişti. Planlar değişmek zorunda kaldı. Yarın İstanbul çok şiddetli yağmur, fırtına, sel uyarısı varmış. İstanbul ve Samsun arası Karadeniz kesimi. Cansu dedi ki kesinlikle yarın yola çıkmayın anne dedi. İşte durum değerlendirmesi yaptık. Ali Bey dedi ki hemen hazırlan, çıkalım. Ben hızlıca hazırlanıp çıkacağız. Hadi Allah'a ısmarladık anne. Hadi güle. Dikkat et kendine. Çok şükür elim arada. Hadi güle. Hadi görüşürüz. Hadi arayayım ben, siz gidin. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Elektrik için ustalar geldi de artık usta mı deniyor, ne deniyor bilmiyorum. Direkleri kontrol ediyorlar arkadaşlar. O gene nereye? Seri numara falan var orada. Şuna da ışık istedim ben. Dedim 186'yı arayın. Ama 186'yı arayın. Varsa takarlar. Zaten ellerinde olduğu kadar taktılar dedi. Takarlar dediler arkadaşlarım. YEDAŞ görevlileri geldi. Neyse hasta yengemin kapıda bir durdu. Söyleyelim gittiğimizi. Anneme emanet edelim komşusuna. Komşumuza gidelim. Talih. Ha buradayım. Gidiyorum ben, gel. Hadi koş. Yavaş yorma Hadi çocuğu. koş. Allah'ım dur. Tamam. Kenara çekildi. Önümüz boyu koştu durdu. Arkadaşlarım öyle bir çıktık ki, evden öyle bir çıktık ki, yani saat 2:25 geçiyor. Hiç annemi böyle bırakmak istemiyordum açıkçası. Talih yengeme dedim, Talih yenge sen sahip çık. Erkenden hani gitmemiz gerekiyor diye. Camı kapatayım da. Şimdi kaç saatlik yol arkadaşlar. Yağmur, çamur, sel, fırtına falan. Ali de çok zorlanacaktı hani böyle yolda giderken. Tedirgin olacaktık, stresli olacaktı. Annem de şimdi bunları duyunca annem bizi resmen kovdu. Anne dedim dur gideriz. Yok topla malzemeni kızım, ben idare ederim, ben yaparım kızım. Ben yapıyorum zaten kızım, idare ediyorum kızım diye bizi kapıdan uğurladı arkadaşlar. Aklım sizde kalmasın kızım. Onun aklı bende kalıyor. Benim aklım onda kalıyor. Bakalım Rabbim can sağlığı versin, korusun, kollasın herkesi, hepimizi. Şimdi hemen Bafra'ya. Bafra'dan Caner'i alacağız. Oradan İstanbul'a, İstanbul yoluna. Aslında planımız şöyleydi. Hani bugün Bafra'ya geçecektik. Akşam annem yine hani hallettikten sonra, ahır işini bitirdikten sonra annem evine yerleştir böyle saat 5 gibi falan. Ondan sonra Bafra'ya geçecektik. Sabahleyin de kamyon dönecek herhalde. Ekleri delirtmemesi. Sabahleyin de Bafra'dan İstanbul'a yola çıkmayı planlıyorduk. Lakin böyle hava şartları, yani meteoroloji uyarı verince İstanbul için dedik hani böyle o zaman Ali, annem hepimiz coştuk, yani Cansu'yla konuştuk. Özellikle Cansu dediğim gibi yarın sakın yola çıkmayın, çok ciddi uyarılar var dedi. Ve Samsun İstanbul arası, yani
Bütün Karadeniz sahil boyu fırtına uyarısı var işte. Rabbim korusun kollasın herkesi. O zaman haydi gidelim arkadaşlar. Bir 3,5 saatlik yolumuz var Bafra'ya. Yani kış gibi olmaz ya. Kar yok, buz yok. Bayağı serin olacakmış yol. Senin olsun sorun. Metrekareye 150-160 litre yağmur düşecekmiş. Öyle bir uyarı. Yani Rabbim korusun gene vermesin de Allah'a emanetiz işte hepimiz. Siz de biz de hepimiz annem de Rabbime emanetiz. Hadi bakalım. Karadeniz yağmura teslim olmaya başladı arkadaşlar. Evden yani Ordu'dan çıktığımızdan beri camlara yağmur atıştırıyor. Fatsa'dayız şu an. Yani yağmur şimdiden başladı Ali. Yani Ne yapacağız? yağmurla gel. Yağmurla gelelim. Allah'ım kazasız, belasız, sıkıntısız bir yolculuk yapmayı nasip etsin. Hepimize inşallah. Haydi gidelim bakalım arkadaşlar. Bir İstanbul yapıp dönelim. En güzel tarafı da tamam düğün olacak, o olacak, bu olacak ama en güzel tarafı da kızımızı göreceğiz. Neyse. Hadi bakalım. Bana daha böyle yeni yeni şey oluyor. Arkadaşlar. Az önce şey diye düşündüm böyle annemin yaşadığı hani gurbet şeyini ben de yaşamaya başladım dedim. Ben annemden ayrıldım gittim hani. Evladım ben annemin evladı gurbetteydi. Şimdi benim evladım da gurbette. Ama canları sağ olsun. Ne deniyor? Dağ arkasında olsun, canı sağ olsun. Gelinir gidilir. Bir görüntülü konuşmaya bakıyor, bir uçak biletine bakıyor. Karı koca bir yollara düşmeye bakıyor. Değil mi Ali Bey? Yani yeter ki Rabbim sağlık sıkıntısı vermesin, hastalık vermesin. Bir bakmışsınız İstanbul'dayız, bir bakmışsınız Antalya'dayız, bir bakmışsınız İzmir'deyiz Ali Bey. Bir bakmışız, İzmir mi? bir bakmışız neredeyiz sen söyle gerisini. Evdeyiz. Artık ev bitti. Ev faslı bitti artık tamam. Biraz da gezip dolaşacağız yani ben Ali'ye de dedim bunu gerçekten şöyle güzel bir tatile ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü ruhen bedenen gerçekten çok yorulduğum bir süreç oldu benim için. Ali için de öyle, benim için de öyle. Rabbim başka hani yorgunluklar vermesin. Hastalık sıkıntı vermesin. Zor yani böyle hastane işleriyle uğraş, odur, budur, şudur. Yani bir arkadaşım yazmış. Çok da hoşuma gitti. Ben de kendimi de öyle görüp düşünürüm zaman zaman. Çok güçlü olduğumu düşünürüm arkadaşlar. Güçlüyüm ya. Rabbim hani güçlü olmak zorunda bırakmasın hiç kimseyi. Kendimi güçlü görüyorum. Şey gibi algılanmasın ama yıkılsam da ayaktayım misali. Yani böyle kendimi bırakmıyorum. Çoğu zaman bırakmadım. Bırakmam da herhalde bundan sonra da. Rabbim başka sıkıntılar vermesin. Güçlü müyüm Ali Bey? Yeterince. Sırtlanabiliyor muyum her şeyi? Tanımaz. Sırtlanamaz mıyım? Her şeyi sırtlanamıyor muyum? Ya sırtlanırsın bazılarının altında kalabilirsin yani. Kaldım mı şimdiye kadar? Ya ezildin büzüldün oluyor işte kolum mola şişiyor. Ay toka takıldı. Doğru diyor. Ezildiğim büzüldüğüm olmuştur. Evet. Ama Demek ki yükün ağır geliyor. zaman zaman tabii ki yükümün ağır geldiği olmuştur. Ama çok şükür Allah'a yıkılmadım ayaktayım. Rabbim her işimizi kolaylıkla yapmayı nasip eylesin. Amin. 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 Bazen uzaktan bakınca ben onu yapamam, ben bunu yapamam gibi düşünceler çok gelebiliyor insanın aklına. Bir tane arkadaşım vardı, onu da anlatayım size ben. Fakültede, eşi fakültede yatıyordu. Mehmet abi Allah rahmet eylesin. Polis de bizim Bafra'daki ilk evimizi tutmamıza vesile olan polis de Mehmet abi. Ya 20 yıl oldu. 20 yıl oldu düşünün. Ve Iğdır'dan bizim Ankara'da arkadaşlarımız var ya Gülsümlerle beraber Iğdır'da görev yapıyorlardı. Bizim Bafra'ya tayinimiz çıktığını duyunca işte Ahmet abi arkadaşı falan ben yardımcı olurum demişti. Allah razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin. Ben yardımcı olurum demişti. Biz Bafra'ya ilk gittiğimiz zaman bizi karşılamıştı. Ve onun halasının evi miydi öyle? Mehmet abinin. Akrabasıydı. Halası mıydı? Dayısı mıydı? Kurt Mehmet. İşte evini tutmuştuk. Kaloriferliydi evi. Aracı olmuştu işte. Yardımcı olmuştu. Biz hatta köylerine falan gitmiştik. Sonra Mehmet abi o illet hastalığa yakalandı arkadaşlar.
eşine şey demiştim, hani yani Allah yardım etsin, hani böyle bir şey olsa hani ben yapamam herhalde falan demiştim. Fakültede yatıyorlardı ve bir 6 ay falan yattılar. O zaman Emineciğim demişti ki, Yelizciğim demişti, ben de hep öyle düşünüyordum ama iş başa düştüğü zaman her şeyi öğreniyorsun, her yolu öğreniyorsun. Başa gelen çekilir. Her şeyi de yapıyorsun. Hani başa gelene katlanıyorsun. Başa gelen çekilir misali gerçekten. O misal yani, insanoğlu hani bazı yollarda yürümesi gerekiyorsa her şeyi öğreniyorsunuz, yapıyorsunuz, yapmak zorunda kalıyorsunuz, bırakamıyorsunuz. Eminim birçok arkadaşım da benim gibi olmuştur. Hani ne yaşadın derseniz her şeyi anlatmaya, söylemeye gerek yok. Herkesin hayatında belli sıkıntılar olmuştur, yaşanmıştır. Öyle yani. Rabbim kimseyi darda zorda bırakmasın. Kimseyi çaresiz bırakmasın. Çaresiz anlarda ben şimdi ne yapacağım ya Rabbim dedirtmesin hiç kimseye. Rabbim herkese yardım etsin. Yani şu yalan dünyayı güzellikle yaşayıp güzellikle terk etmek, güzellikle ayrılmak nasip olsun hepimize. Bafra'ya geldik arkadaşlarım. Aliye kliniğe gitti. Box almaya gitti. Minnoşlarımızı da götüreceğiz biz. Ay kızımı ağlamadım, minnoşlarımı ağlıyorum yani arkadaşlar. Evde bir tane box var. İkinci box'ımız Reyhanlar'da. Şimdi Reyhanlara uğramayalım dedik hani. Klinikten bir tane box alacağız. Minnoşlarımızı da götürmek zorundayız arkadaşlar. Cansucuğum getirin anne dedi. Ya biz hani artık hani Ordu'da geçecek gibi vakit, Fındık da var biliyorsunuz, bir ay boyunca ile orada olacak. Ben de hani annemin yanında olacağım. Caner bu sefer Bafra'da kalmak zorunda kalıyor. Çocuğumuz zaten aylarca yalnız kaldılar. Daha fazla yalnız kalmasını istemiyoruz. Hani kedilerden dolayı Caner'i bırakamıyoruz. Yani kedileri yalnız bırakamıyoruz. Sürekli hani böyle birinin takip etmesi gerekecek. Psikolojileri bozulacak. Yani Cansu hani bu süreçte getirin anneleri. Zaten Cansu alacaktı minnoşlarımızı. Yani Bafra'ya düzen kurabilseydik çok güzel olacaktı ama. Çok özleyeceğim minnoşlarımızı. En çok da işte kedileri de götürmek zorunda olduğumuz için geldik. Hani düğüne gitmemiz gerekiyor. Evet, gitmeyebilirdik belki ama yani kedileri Cansu'ya teslim etmemiz, emanet etmemiz gerekiyor. Çok üzülüyorum ama Bafra'ya düzen kursaydık işte, kim nereye giderse işte biz gidiyor olsak Cansu'ya bırakırdık. Cansu gidiyor olsa bize bırakırdı. Bakalım hani bu süreç böyle geçecek, yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim, minnoşlarımızı da alalım. Çocuklarımızı alıp yollara düşelim bakalım. Bilmiyorum hani uzun bir yol nasıl olacak, nasıl geçecek yolda bilmiyorum ama Cansu ile konuşmuştuk, hani sakinleştirici malt verirsiniz anne falan diyordu ama şu an hiç şey olmadı yani, çok hızlı karar verip çıkmamız gerekti. Hani eve gelip vakit geçirebilseydik daha farklı olacaktı ama işte bakalım, hayırlısı olsun. Evimize geldik. Halılarımı bile yıkamaya veremedim gördüğünüz gibi. Buralar böyle. Minnoşlarım burada. Annem, çocuklarım. Gitme zamanı geldi minnoşlarım. Benim yavrularım. Biz çıktık. Köprüde düğün konvoyları. Görünmüyor gelin damat ama oradalar. Minnoşlarımızla gidiyoruz. Birazcık ağlamalı falan. Elim engel oldu. Arkadaşlarım evden alelacele çıktık. Minnoşları aldık. Almamız gereken şeyleri aldık. Cansu'ya düğünde gelen hediyeler vardı. Onları aldım. Ayakkabılarını aldım.
Ondan sonra işte aldım bir şeyler Ali'ye kıyafet ayarladım. Caner kendi çantasını kendi hazırlamıştı zaten. Ondan sonra karnımız aç tabi. Şey var ya, köprünün orada ekmek arası köfte yiyorduk, böyle köfteciler vardı. Orayı kaldırmışlar arkadaşlar. Şehir içine bir yere taşımışlar. Alişim oraya gitti. Ya oraya gittik, oraya uğradık. Ekmek arası köfte yaptırmaya. Ama kapalıydı. Sonra Alaçam'a doğru devam ederken böyle Kardeşler Kasabı diye bir et mangal lokantaya uğradık yol kenarında. Şimdi ekmek aramızı yaptırıyor öyle. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Yani ben hani köyden çıktım ama işte arkadaşlar hep böyle tedirgin çıktım. Annem çok şey yaptı. Kızım hani minnoşları götürün, Caner de işte gelemiyor. Hayvanlar da perişan olmasın. Köye götürsek minnoşları odaya kapatmak zorunda kalacağız. Dışarıya kaçırsak köpekler var, farklı kediler var. Bizimkiler hiç sokağa alışkın değil biliyorsunuz. Fındık zamanı var, telaş var, o var, bu var. Cansu getirin anne minnoşları dedi. Özledim bebeklerimi dedi. Onun özlemi gidecek, benim özlemim, bizim özlemimiz başlayacak bundan sonra. Sağlık olsun bakalım, gideriz geliriz artık, ne yapalım arkadaşlar, özledikçe, çocuklarımızı özledikçe gideriz. Böyle duracaklar, baba yapacak bir şey yok. Durmaz Yatıyor öyle, yatıyor, rahat ol. Tam uç kısma şey yaptı. Caner'in solunda değil mi? Caner'in solunda lokum, sağında Üzüm Efendi var. Öyle işte arkadaşlar. Allah'ım can sağlığı versin. Fındıkta işte Caner'in de bizimle olması lazım. Yardım etmesi lazım. Birçok iş var. Yani nereye gitsek iş bizimle beraber peşimiz sıra geliyor. Neresi olursa olsun, nereye giderseniz gidin. Hani başkasına yük olmak istemiyorsanız her gittiğiniz yerde iş sizinle beraber gidiyor. Böyle işte. Şimdi ekmek aramız hazırlansın, karnımızı doyuralım, yollara devam edelim. Denize geliyorduk buraya arkadaşlar. Yakakent. Şöyle denize karşı yiyelim dedi. Buraya plaj mı yapmışlar öyle? Plaj yapmışlar mı? Evet. Şemsiyeler, şezlonglar koymuşlar. Şezlong değil de ahşap yol. Az çok merak ettim. Ekmeğimiz burada arkadaşlar. Yiyeceğim mi onu? Denize karşı yiyeceğiz. Ha? Baksanıza. Gerçi insanları çekmeyeyim ya. Plaj kıyafetiyle. Şöyle şeyler yapılmış. Bir de şöyle. Oturan insanlar var. Yakakent Belediyesi çalışmış. Vallahi bak buraya şeyler can kurtaran gelmiş. Kabinler gelmiş, giyinme kabinleri. Güzel olmuş vallahi. Daha ilerilerde yok. Ali şunu da yeni yapmışlar sanki. Benim hatırladığım yoktu Caner. Ben en son geldiğimde yoktu. Babanla geldiğinde görmüşsündür belki. Çünkü ben hatırlamıyorum onu. Güzel olmuş, güzel. Yakakent güzel. Teşekkür ederim. Ekmek aralarımız. Arabanın üstüne koy istersen Ali turşuyu. Ben aşağıda yiyeceğim. Aşağıda mı yiyeceksin?
uzandı arkadaşlar. Bizim kaldı 4 saatimiz. Sakin sakin gitmeye çalışıyoruz işte bakalım. Allah büyük. Teyzeleri burada bunalan bir çocuk var. Bir yakışıklı var burada. Acık annesi böyle sevmek istedi onu. Kemerini tak. Yola karanlık yer yok mu? Neresi yol gerçekten? Allah'ım ya Rabbim. Üzme kim? O benim kara çocuğum. Çok bunaldı teyzeleri. Lokum efendi. Pardon, Lokum Hanım uyuyor. Ama üzümüm uyuyamadı. Ama mırlıyor şu an. Mutlu. Hoş. Minnoşları bıraktık. Saat 4. Şimdi Suna'ya geçiyoruz. Yorulduk. Ama Ali Bey daha çok yoruldu tabii. Güzel arkadaşlarım, kapanışı böyle yapalım. Sabahleyin 4 gibi falan işte minnoşlarımızı teslim ettik çocuklarımıza. Sonrasında Sunaycığıma geldik. Kahvaltımızı falan yaptık. Dinlendik. Sabahleyin erken kalkamadık tabii o kadar yol yürüyünce değil, o kadar yol gelince. Yağmurda falan da geldik, bayağı bir böyle hani zor oldu. Hep karanlıkta geldik gibi oldu. Çok şükür sağ salim geldik. Minnoşlarımızı emanet ettik, teslim ettik. Ama yani şurama bir sorun arkadaşlarım. Şurama bir sorun. Bilmiyorum yani. Hem üzülüyorum hem de mecburiyetten dolayı bu yola girmemiz gerektiğini düşünüyorum işte. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım yüzünüz gülerek, beğenerek izlersiniz. Belki benimle ağlarsınız, bilmiyorum ama videomu düzenlerken bile böyle gözyaşlarımı tutamadım. Yani o minnoşlarımdan ayrılıyorum diye. Sağlık olsun bakalım. Onlar da bizim evladımız oldu tabii. Kaç senedir? 6 senedir bizimle beraberler. Hayırlısı Allah'tan. Kendinize çok çok iyi bakın. Veda etmeden bitirmek istemedim. Kendinize çok çok iyi bakın güzel arkadaşlarım. Annemin de selamı var hepinize. İyiymiş, hoşmuş. Akşamleyin konuştuk. Sabahleyin konuştuk. Hepinize çok selamı var. Öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.